Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve izleyicileri. Bugün Akdeniz'in sakin sularında süzülerek tarihin, sanatın ve doğanın en muhteşem uyumunu sergileyen İtalya topraklarına doğru adeta rüya gibi bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta kuzeyin karlı zirvelerinden güneyin kızgın lavlarına kadar uzanan tezatların içinde kaybolurken, insanlığın bu devasa doğa karşısında aslında nasıl mütevazı birer misafir olduğuna birlikte şahitlik edeceğiz. Çizme şeklindeki bu yarımadanın her bir taşında Roma'nın ihtişamını, Rönesans'ın zarafetini ve Akdeniz'in sıcak ruhunu hissetmeye hazır mısınız? Gelin, modern dünyanın tüm karmaşasını arkamızda bırakarak bu büyüleyici coğrafyanın derinliklerine doğru yavaş ve sakin adımlarla ilerleyelim. Başlamadan önce sizden küçük bir ricamız var. Bu yolculukların devam etmesi, daha fazla insana ulaşması ve her hafta yeni bir coğrafyada derinleşebilmemiz için tek ihtiyacımız olan şey sizin desteğiniz. Abone olarak Coğrafya Durağı ailesinin bir parçası haline gelin. Biz de sizi her hafta günün telaşından koparıp dünyanın en sessiz ve en güzel köşelerine taşımaya devam edelim. Şimdi yola çıkıyoruz. Kuzeyin görkemli dağları ve derin mavi gölleri bizi bekliyor. İtalya, resmi kayıtlara göre 301.230 kilometrekarelik toplam yüz ölçümüyle Güney Avrupa'nın kalbinde parıldayan devasa bir yarımadadır. Bu toprakların yaklaşık %97,61'ini oluşturan kara alanları, kuzeyde Alplerin geçit vermez duvarlarıyla sınırlandırılırken, güneyde ise Akdeniz'in masmavi sularıyla kucaklaşmaktadır. Ülkenin kara sınırları Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya gibi komşu devletlerle çevriliyken, bu sınırlara ek olarak Vatikan ve San Marino adında iki bağımsız enklav devleti de bağrında taşımaktadır. Doğanın sunduğu bu muazzam koruma ve sınırlar, İtalya coğrafyasının kendi içinde benzersiz ve korunmuş bir mikrokozmos olmasını sağlamıştır. Yarımadanın etrafını saran 7.900 kilometrelik uzun sahil şeridi, Adriyatik, İyon, Tiren ve Ligurya denizlerinin dingin dalgalarıyla durmaksızın yıkanmaktadır. Bu uçsuz bucaksız kıyılar boyunca uzanan irili ufaklı adalar içerisinde, özellikle Sicilya ve Sardinya, Akdeniz'in en geniş toprak parçaları olarak doğanın görkemini yansıtmaktadır. Sicilya, 25.707 kilometrekarelik yüz ölçümüyle denizlerin ortasında bir tarım ve tarih cenneti sunarken, Sardinya ise 24.090 kilometrekarelik alanıyla bozulmamış bir yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır. Bu iki adanın sakin koylarında yankılanan dalga hışırtıları ve rüzgar fısıltıları, bizlere denizin o hiç bitmeyen kadim ritmini fısıldamaktadır. Ülkenin en uzun akarsuyu olan 652 kilometrelik Po Nehri, kuzeydeki düzlükleri baştan başa sulayarak ülkenin tarımsal zenginliğini besleyen en büyük yaşam damarıdır. Kuzeyde Alplerin eriyen karlarından beslenen Como, Garda ve Maggiore gölleri ise adeta birer sakin su aynası gibi gökyüzünün mavisini yansıtmaktadır. Kuzeyden güneye doğru bir omurga gibi uzanan heybetli Apennin dağları ise yarımadanın her iki kıyısını birbirinden ayırarak engebeli ama büyüleyici bir yeryüzü şekli sunmaktadır. Bu dağların vahşi iç kesimleri, yaban domuzları, ayılar ve kurtlar gibi ve nadir yaban hayvanına sığınak sağlayarak doğanın dengesini korumaktadır. Dağların koruyucu gölgesinde ve ovaların bereketli topraklarında şekillenen bu fiziki yapı, üzerinde yaşayan insanların kaderini ve yerleşim pratiklerini de derinden etkilemiştir. 2026 yılı itibarıyla İtalya'nın nüfusu resmi verilere göre 58.926.166 kişi olarak tahmin edilmektedir. Bu nüfusun kilometrekare başına yaklaşık 200 kişi olarak dağılması, ülkeyi Avrupa'nın en yoğun ve en yerleşik yaşam alanlarından biri yapmaktadır. İtalya'da yaşayan insanların yaklaşık %72,4'ü şehirlerde hayatını sürdürürken, bu durum 42 milyondan fazla insanın kentsel alanlarda kümelendiğini göstermektedir. Toplumun yaş ortalaması 48,6 gibi oldukça olgun bir seviyede bulunarak İtalya'yı dünyanın en yaşlı nüfus yapılarından birine sahip kılmaktadır. Doğum oranlarının kadın başına 1,22 çocuk gibi düşük seviyelerde seyretmesi, nüfusun her yıl negatif bir ivmeyle azalmasına neden olmaktadır. Ancak bu durum
Akdeniz beslenme tarzının ve sakin yaşam ritminin getirdiği 86,43 yıllık yüksek yaşam beklentisiyle bir nebze dengelenmektedir. Nüfusun yaklaşık %95 gibi ezici bir çoğunluğunu yerli İtalyan halkı oluştururken, kalan dilimi ise zengin göçmen grupları tamamlamaktadır. Ülkede yaşayan Rumenler, Arnavutlar, Faslılar ve Çinliler gibi farklı etnik kökenlerden gelen topluluklar, ülkenin kültürel mozaiğini renklendiren sessiz birer desendir. Resmi dil İtalyanca olmakla birlikte, bölgeler arasında konuşulan Sicilyaca, Napolice ve Friulyaca gibi yerel lehçeler de dilin zenginliğini korumaktadır. İnsanların inanç dünyasında ise %80,8 ile Roma Katolik Kilisesi baskın bir inanç ve yaşam felsefesi olarak varlığını sürdürmektedir. İtalya'nın kendi sınırları içindeki nüfusu azalma eğiliminde olsa da, geçmiş yüzyıllarda yaşanan büyük göç dalgaları dünya genelinde devasa bir İtalyan ailesi yaratmıştır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde yaklaşık 80 milyon insanın kısmen veya tamamen İtalyan kökenli olduğu tahmin edilmektedir. Bu küresel aile, İtalyan mutfağının, müziğinin, o günlük yaşam tarzının sınırları aşarak dünya kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlamıştır. Peki, bu denli geniş bir coğrafyaya yayılan bu tutkulu ve köklü kültürün doğduğu toprakların tarihi mirası bizlere neler fısıldamaktadır? İtalyan toprakları, tarih sahnesinde insanlık medeniyetinin yönünü belirleyen ve 3 kıtaya hükmeden görkemli Roma İmparatorluğu'nun doğum yeridir. Antik Romalılar inşa ettikleri yollar, su kemerleri ve tapınaklar sayesinde modern toplumun mimari ve hukuki temellerini bu topraklarda atmışlardır. Milattan sonra 70 ile 80 yılları arasında inşa edilen meşhur Roma Kolezyumu, 80 bin kişilik kapasitesiyle antik mühendisliğin ulaştığı tepe noktasını simgeler. Depremler ve yağmalamalarla geçen yüzyıllara rağmen bugün hala gururla ayakta duran bu dev yapı, insan iradesinin taşa kazınmış lirik bir öyküsüdür. Orta Çağ'ın ardından gelen Rönesans dönemi ise İtalya'yı bilimde, sanatta ve beşeri düşüncede tüm Avrupa'nın parıldayan öncüsü konumuna getirmiştir. Floransa'da 1339 yılında Avrupa'da ilk kez sokakların tamamen taşla döşenmesi, kentin zenginleşen medeni gururunun en somut göstergesidir. Leonardo da Vinci ve Michelangelo gibi dahiler, insan anatomisini ve doğayı yeniden keşfederek eserlerinde insanı evrenin hassas bir parçası olarak tasvir etmişlerdir. Bu sanatsal aydınlanma, İtalyan şehirlerini sokaklarında serbestçe gezilen görkemli birer açık hava müzesine dönüştürmüştür. İtalya, 2026 yılı itibarıyla sahip olduğu 60 bir adet UNESCO Dünya Mirası alanı ile bu alanda dünya liderliğini gururla elinde bulundurmaktadır. Bu mirasların 55'i tarihi ve sanatsal kültür alanlarından oluşurken, 6'sı ise doğanın kendi elleriyle şekillendirdiği eşsiz doğal alanlardır. 2025 yılında bu listeye eklenen Sardinya adasındaki kaya mezarları, yerel halkın deyimiyle peri evleri olarak geçmişin mistik kokusunu günümüze taşımaktadır. Ülkenin her bir metrekaresine yayılan bu tescilli alanlar, insanlık tarihinin en zarif anıtlarını koruyan sakin birer sığınaktır. Floransa'nın tarihi merkezi, Santa Maria del Fiore Katedrali'nin devasa kırmızı kubbesiyle Rönesans ruhunun en saf halini ziyaretçilerine sunmaktadır. 118 küçük ada üzerine kurulu Venedik ve onun muazzam lagünü ise insan zekası ile doğanın su üstündeki sarsılmaz dengesinin bir kanıtıdır. Kanalları birbirine bağlayan 470 bir köprüsüyle bu masalsı şehir, yumuşak kil zemin nedeniyle her yıl sessizce sulara gömülmektedir. Dalgaların bu yavaş ama kararlı aşındırması, bizlere insan eserlerinin doğanın karşısındaki geçiciliğini ve narin yapısını sessizce fısıldamaktadır. Sanatçıların düşlerini gerçeğe dönüştüren Carrara mermer ocakları, 2000 yılı aşkın süredir dünyanın en saf ve en kaliteli beyaz mermerini üretmektedir. Michelangelo'nun Davut heykelinden Roma'nın anıtsal tapınaklarına kadar pek çok eser, bu ocaklardan sökülen beyaz taşların lirik birer heykele dönüşmesiyle hayat bulmuştur. Milano'daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi'nde yer alan Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği freski ise yüksek Rönesans'ın en kıymetli hazinesidir.
Bu eşsiz fresk, insan duygularının en ince detaylarını duvar yüzeyine işleyerek sanatta perspektif ve dramatik anlatımın zirvesine ulaşmıştır. İtalya'nın altındaki topraklar, sanatsal zarafetin ötesinde, yeryüzünün en vahşi ve en sıcak jeolojik hareketliliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Afrika ve Avrasya tektonik levhalarının çarpıştığı bu sınır çizgisi, Yarımada'yı Akdeniz'in en aktif volkanik bölgesi haline getirmiştir. Bu jeolojik kırılmalar, yerin derinliklerindeki kızgın ateşi yeryüzüne püskürten muazzam dağların bu topraklarda yükselmesini sağlamıştır. İnsanoğlu, bu uykusuz devlerin gölgesinde tarım yapıp kasabalar kurarken, doğanın o sarsıcı ve dizginlenemez gücüyle yaşamayı da öğrenmiştir. Sicilya adasında gökyüzüne doğru yükselen heybetli Etna yanardağı, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak gururla nöbet tutmaktadır. En son 2025 yılının Aralık ayında faaliyete geçen bu devasa volkan, çıkardığı lavlar ve küllerle gökyüzünü adeta kızıla boyamaktadır. 500 bin yılı aşkın süredir aktif olan Etna, püskürttüğü mineral zengini küller sayesinde eteklerinde son derece bereketli tarım toprakları yaratmıştır. Bu verimli yamaçlarda yeşeren zeytinlikler, o geleneksel üzüm bağları, doğanın yıkıcı gücünün nasıl büyük bir berekete dönüşebileceğinin en lirik kanıtıdır. Sicilya'nın kuzeyinde Tiren denizinin sakin sularında yükselen Stromboli yanardağı ise adeta yeryüzünün hiç sönmeyen bir feneri gibidir. 2000 yılı aşkın süredir aralıksız olarak küçük patlamalarla lav püskürten bu ada volkanı, karanlık gecelerde Akdeniz'de süzülen gemilere doğal bir rehberlik yapmaktadır. Stromboli'nin bu sürekli ama kontrollü patlama ritmi, bilim dünyasında Stromboli tipi püskürme olarak adlandırılarak literatüre geçmiştir. Gece karanlığında bu ateş gösterisini güvenli bir mesafeden izlemek, insanın doğanın görkemi karşısında ne kadar küçük bir seyirci olduğunu hissettirmektedir. Napoli Körfezi'nin hemen kıyısında sessizce yükselen Vezüv yanardağı ise kıta Avrupası ana karasındaki tek aktif yanardağ olarak büyük bir tehlike barındırmaktadır. Milattan sonra 79 yılında gerçekleşen o korkunç patlama, çevresindeki antik Roma kentleri Pompei og Herculaneum'u tamamen küller altında bırakmıştır. Yaklaşık 25 saat boyunca gökyüzünden yağan volkanik küller, bu şehirlerdeki günlük yaşamı adeta zamanı durdurarak günümüze kadar taşımıştır. En son 1944 yılında püsküren Vezüv, bugün çevresinde yaşayan 3 milyondan fazla insanla dünyanın en tehlikeli volkanlarından biridir. Vezüv'ün batısında yer alan Campi Flegrei, yani ateşli alanlar, tek bir krater yerine geniş bir alana yayılmış devasa bir süpervolkandır. Yaklaşık 40 bin yıl önce gerçekleşen şiddetli patlamasıyla Akdeniz iklimini ve dünya genelindeki hava sıcaklıklarını değiştiren bu kaldera hala izlenmektedir. Bölgedeki fumaroller ve kükürt gazı çıkışları yerin hemen altındaki kızgın magma odasının canlılığını sürdürdüğünü bizlere her gün göstermektedir. Bu tehlikeli ama büyüleyici jeolojik yapı, doğanın gücü karşısında insanın ne kadar narin ve geçici bir misafir olduğunu kanıtlamaktadır. İtalyan halkı, doğanın bu sarsıcı ritmiyle yaşarken, yaşamın neşesini ve toplumsal bağlarını güçlendiren muazzam gelenekler ve festivaller de yaratmıştır. Her yıl Şubat ayında düzenlenen tarihi Venedik Karnavalı, tüm şehri maskelerin ve görkemli kostümlerin ardındaki gizemli bir tiyatro sahnesine dönüştürür. Orta Çağ'da sınıflar arası farkları ortadan kaldırmak amacıyla takılan bu renkli maskeler, bugün de şehrin dar sokaklarında geçmişin büyüsünü yaşatmaktadır. Karnaval boyunca fırınlardan yükselen tatlı hamur işlerinin kokusu, Akdeniz'in o lezzetli ve neşeli yaşam tarzını tamamlayan en tatlı detaydır. Toskana'nın Orta Çağ dokusunu koruyan Siena kentinde düzenlenen Palio di Siena ise ülkenin en köklü ve en tutkulu festivallerinden biridir. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında Piazza del Campo meydanında düzenlenen bu tarihi yarışta mahalleler çıplak atlar üzerinde kıyasıya mücadele eder. Şehrin 17 tarihi mahallesinden seçilen 10 mahalle kendi renkleri ve armalarıyla bu tozlu meydanda gurur savaşı vermektedir. Yalnızca 75 saniye süren bu hızlı yarış, kazanan mahalle için aylarca sürecek büyük bir zafer ve coşku festivalinin başlangıcıdır. Ivrea kentinde gerçekleştirilen geleneksel Portakal Savaşı ise halkın tiranlığa karşı başkaldırısını simgeleyen son derece sıra dışı bir karnavaldır.
Sokaklarda gruplar halinde birbirine tonlarca portakal fırlatan insanlar, tarihi bir isyanı neşeli bir festival havasında yeniden canlandırmaktadır. Roma yakınlarındaki Genzano kasabasında düzenlenen çiçek festivalinde ise ana cadde tamamen taze çiçek yapraklarından yapılmış devasa halılarla kaplanır. Çiçeklerin sunduğu bu geçici sanat eserleri, doğanın cömert renklerini insanın estetik dehasıyla buluşturan muazzam bir şölendir. Ağustos ayının 15'inde kutlanan Kutsal Ferragosto Bayramı ise İtalyanların yazın zirvesine ulaştığı ve doğayla kucaklaştığı en özel zamandır. Bu dönemde büyük şehirler tamamen sessizliğe bürünürken milyonlarca insan sahillere, dağlara ve kırsal alanlara akın ederek dinlenmektedir. Ortak kurulan büyük sofralar, neşeli müzikler ve geceyi aydınlatan havai fişekler, yaşamın tadını çıkarma sanatının en somut yansımasıdır. Akdeniz'in bu sıcak günlerinde paylaşılan dostluklar, insanla doğanın sarsılmaz uyumunu bizlere göstermektedir. İtalya, bu zengin geleneklerin ve kültürel mirasın ardında dünyanın en büyük ve en gelişmiş sanayi ekonomilerinden birini barındırmaktadır. Ülkenin resmi para birimi olan avro, 2026 yılının Haziran ayı itibarıyla 1,15 Amerikan doları seviyesinde dengeli bir seyir izlemektedir. Bu ekonomik istikrar özellikle otomotiv, makine sanayisi, lüks giyim ve yüksek kaliteli gıda ürünleri ihracatında İtalya'yı küresel bir dev yapmaktadır. Ülkenin kuzeyindeki gelişmiş endüstriyel bölgeler ile güneyindeki geleneksel tarım alanları, ekonominin iki güçlü çarkı olarak birbirini tamamlamaktadır. İtalyan tarımı, özellikle yüksek kaliteli sızma zeytinyağı ve şarap üretiminde dünya genelinde haklı bir üne ve liderliğe sahiptir. Puglia, Toskana ve Sicilya'daki geniş zeytinliklerden elde edilen altın sarısı yağlar, Akdeniz mutfağının şifalı ve lezzetli temelini oluşturmaktadır. Dünyanın en fazla şarap üreten ülkesi olan İtalya, toprağın mineral yapısı ve iklimin sunduğu cömertlikle benzersiz aromalara can vermektedir. Tarımda korunan bu geleneksel ve sürdürülebilir yöntemler, toprağı yıpratmadan gelecek nesillere aktarmanın en mütevazı yoludur. Ülke ekonomisinin bir diğer büyük lokomotifi olan turizm sektörü, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca seyahat severe kapılarını açmaktadır. Roma'nın antik harabeleri, Floransa'nın sanatsal sokakları ve Venedik'in romantik kanalları ilk kez gelenlerin vazgeçilmez duraklarıdır. Güneydeki Amalfi kıyısının dik uçurumlarına tutunmuş rengarenk sahil kasabaları ise denizin ve gökyüzünün mavisini birleştiren nefes kesici bir manzara sunar. Cinque Terre'nin Sarp kayalıklarındaki yürüyüş yollarında yürümek, doğayla baş başa kalmanın ve rüzgarın fısıltısını dinlemenin en huzurlu yoludur. Kitle turizminin o yorucu ve gürültülü kalabalığından kaçmak isteyenler için ise İtalya'nın bağrında çok özel gizli cennetler yer almaktadır. Adriyatik kıyısında uzanan Marche bölgesi, sakin tepe kasabaları, boş plajları ve muazzam deniz manzaralarıyla adeta zamanın durduğu bir yerdir. Apenninlerin vahşi kalbinde yer alan Abruzzo bölgesi ise görkemli dağları, orta çağdan kalma köyleri ve harika yerel yemekleriyle huzur aramaktadır. Bu el değmemiş bölgelerde seyahat etmek, doğanın ve tarihin sesini hiçbir gürültü olmadan en yalın haliyle dinleme imkanı sunar. Güneydeki Basilikata bölgesinin tarihi mağara şehri, Matera ve çevresindeki köyler, ziyaretçileri adeta binlerce yıllık mistik bir masalın içine çekmektedir. Kuzeydoğuda yer alan Friuli Venezia Giulia bölgesi ise, görkemli şatoları, ünlü üzüm bağları ve sakin plajlarıyla keşfedilmeyi bekleyen bir diğer incidir. Bu saklı coğrafyalarda atılan her adım, hızlı tüketim kültürünün uzağında yaşamın asıl dingin ritmini yeniden keşfetmemizi sağlar. Doğanın sunduğu bu sessiz sığınaklar, insanın iç dünyasına dönerek zihinsel bir yavaşlama hissi yaşamasına yardımcı olmaktadır. İtalya seyahatinin en zarif ve çevre dostu detaylarından biri de, sokaklarda serbestçe akan içme suyunun olağanüstü temizliği ve kalitesidir. Tarihi şehirlerin meydanlarında ve dar sokaklarında yer alan çeşmelerden akan bu temiz sular, plastik şişe tüketimini azaltan harika bir sürdürülebilirlik örneğidir. Hatta birçok kentte halkın kullanımına sunulan ve ücretsiz soğuk gazlı su akıtan modern dispanserler, bu ülkenin doğaya ve suya duyduğu saygının bir yansımasıdır. Suyu kutsal bir yaşam kaynağı olarak koruyan bu yaklaşım, Akdeniz kültürünün doğayla kurduğu o asil ve mütevazı bağın en güzel simgesidir.
Coğrafya durağının bu dingin ve huzurlu İtalya yolculuğunu bizimle paylaştığınız için teşekkür eder, videomuzu beğenip yorum yaparak kanalımıza destek olmanızı dileriz. Kanalımıza abone olarak yeryüzünün saklı kalmış ruhunu ve doğanın o eşsiz fısıltılarını her hafta bizimle birlikte keşfetmeye devam edebilirsiniz. Sizce İtalya'nın bu büyüleyici coğrafyasında ruhu en çok dinlendiren yer, Venedik'in o sessizce batan kanalları mıdır, yoksa Stromboli'nin gece karanlığını aydınlatan antik ateşi mi? Değerli düşüncelerinizi ve yeni rota önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmanızı heyecanla bekliyor, bir sonraki huzurlu durağımızda buluşana dek esenlikler diliyoruz.